Arkadaşlar merhaba. Bugün size popüler olan bir kulaklık türü tanıtacağım. Yani cep telefonlarımızda kullandığımız kablosuz, wireless'lı bir kulaklık tanıtacağım. Öyle diyeyim size. Bu kulaklığımız özellik olarak gerçekten özellikli ve powerbank özelliği de var. Yani cep telefonumuzu çok şarjını doldurmasa da yolda kaldığımız zaman en azından arayacak kadar powerbank özelliği taşıyabiliyor. Yani %20, %30, %40 civarında şarj edebilen bir kulaklık. Kulaklığımı tanıtmaya başlıyorum sizin için. Ürünüm Twist kulaklık diye geçiyor, öyle söyleyeyim. Şöyle bir kutuda geliyor. Şöyle bir şarj kablosu var. Bakın gösteriyorum. Önünde 2 adet giriş var. Biri micro USB, biri normal USB. Bu micro USB'den normal kendisi şarj alıyor. Bu aynı zamanda bir power bank'tır. Size öyle söyleyeyim. Yani bu micro USB'den normal şarj halinde taktığınızda şu şekilde power bank'ın şarj ediyorsunuz. Burada zaten %100 olduğunda gösteriyor. Bakın gösteriyor seviyesini. Şu noktalı kısımda kulaklıkların şarjını gösteriyor. Örnek olsun diye ben bir tanesini çalışır konumda bıraktım. Bakın L kulaklık. Şu şekilde aldığınızda kulaklığını arıyor. Yani telefonu arıyor. İsterseniz bu kulaklığı tek olarak da kullanabiliyorsunuz. İsterseniz çift olarak müzik dinleyerek de kullanabiliyorsunuz. İster tek de kullanabiliyorsunuz, öyle diyeyim. Bu şekilde bıraktığınız zaman şu şekilde şarj oluyorlar. Şöyle gösteriyorum bakın. Ve devreye bakın, şu anda şarj oluyor. Gösteriyor. Şu şekilde. Şarjı bunun dolu. Bunu mesela bu şekilde aldığımızda otomatikman telefonunu arıyor. Bıraktığımız zaman telefondan ayrılıyor ve şarj oluyor. Bunu göstereyim. Şu gördüğünüz kısımda powerbank'ın, yani şu gördüğünüz parçanın şarjı ne kadar olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda kulaklığımızın mesela bu şekilde diğerini aldığımızda devreye giriyor ve şu anda arıyor. Telefonu arıyor. Bıraktığımızda ise kırmızıya dönüyor, şarj oluyor bakın. Şu şekilde güzel bir görüntüye sahip. Hoş, kullanışlı. Bunun kutusuyla tanıtmak isterdim ancak kutusunu atmış bulundum. Öyle söyleyeyim size. Kutu içerisinden evrakları çıkıyor. Bu ürün Türkiye'ye direkt gelen bir ürün değil. İthalatçı getirmiyor. Yurt dışından gelen bir ürün. Öyle söyleyeyim. Arkadaşlar videoma devam ederken size bir konuda bilgi vermek istiyorum bu arada. Cihazın nasıl bağlandığını da anlatayım. Örnek bir telefonla göstereyim size. Telefonumuzda şu şekilde Bluetooth kısmını açıyoruz. Bakın Bluetooth'u açıyoruz. Kulaklığımızı Bluetooth'a giriyoruz. Girdik. Burada kulaklığımızı arattırıyoruz bakın. Bu zaten ben arattırdığım için çıkıyor. Şöyle listede S11 Twist yazıyor. Bakın S11 Twist. Buna bağlanmak için şu şekilde kulaklığımızı ayırıyoruz. Kulaklıklarımızı ayırmazsak görmez. Bu şekilde ayırdığımız zaman şöyle bağlandı. Bakın şöyle yaklaştırıyorum sizin için. Bakın S11 Twist ve bağlandı. Bu şekilde kulaklıklarımızı bağlıyoruz. Ben bir tanesini kullanacağım derseniz bunun bir tanesini buraya bıraktığınızda kulaklığımız yine bağlı kalıyor. Bunu belirteyim bakın. Şu anda bağlı olarak şarj oluyor. Ve bunu kullanmıyoruz. Bir tanesini kulağımıza takıp kullanabiliyoruz. Her ikisinde de mikrofon özelliği var. Ve bunların bakın buraları dokunmatik düğmedir. Hem arama cevaplamak için hem müzik dinlemek için play pause görevi görür. Şu kısımlar, şu dokunduğum kısımlar. Aramaya cevaplamak için bir kere dokunursunuz, cevaplar. Bakın. Hatta devreye soktu telefonu, gösteriyorum. Bu şekilde. Bir kere daha dokunursunuz, kapatır. Müzikte de hani play pause yapar, yani açıp kapatır müziğimizi. Bunu da size ekstra bilgi olarak vermek istedim bu arada. Kulaklıklarımız gayet şık, kullanışlı. Yalnız bu kulaklıklarımızın iyi yanı da var, kötü yanı da var. Ben size bunları da belirtmek isterim. Kulaklıklarımızın iyi yanı, şarj süresi iyi gidiyor. Yani boyutuna, ebatına göre güzel gidiyor. Yalnız kötü yanı bir Sony, bir Pioneer, bir Kenwood gibi kulaklığı veya bir Philips kulaklığı gibi temiz, net ses vermiyor. Yani tiz, bas gibi sesleri tam ayırmıyor. Onu söyleyeyim. Yani tam bir müzik kulaklığı değil. Evet, çift kulaklık ama böyle çok canlı, çok gürültülü, yani çok güçlü bir sesle müzik dinleyemezsiniz. Fiyatına, performansına göre bunların piyasa fiyatları 150 liradan 250 liraya kadar gidiyor. Fiyat ve performans olarak kıyaslarsak, fiyat ve performans olarak bence normal.
Çok iyi de değil, çok kötü de değil. Yani orta seviye güzel bir kulaklık. Yani tutup da bir iPhone kulaklığıyla iPhone'un Twis'iyle kıyaslayamazsınız. Çünkü çok farklı. Bunlar daha bizim bütçemize uygun kulaklıklar. Bu tarz kulaklıklarda tavsiye edebileceğim kulaklıklar zaten normal telefon kullananlar için 150-200 TL, 250 TL civarında kulaklıklardır. Bunu da belirteyim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Farklı video çekmemi isterseniz yorum yapabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.